Bu kapibara parça parça dikilmiyor. Kafasından başlayarak tek parçada örüyoruz. Boyun kısmında yapacağımız azaltmalarla şeklini yavaş yavaş veriyoruz. Kulakları, bacakları ürün üzerinde örüyorum. Gözler ve burun için iğne ardı tekniği kullanıyorum. Çıt çıtlı örecekseniz bu bölüm çok önemli. Aparatı nereye yerleştirdiğimi dikkatle takip edin. İçeriye küçük sihirli dokunuş ekleyeceğim. Dikişsiz kapibaramızı örmeye başlayalım. Sihirli halkayla başlayacağız. Sihirli halkanın içerisine 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet sık iğne örüyorum. 2,5 milim tığ kullanıyorum. Orta kalınlıkta pamuklu bir ipim var. Bir üst sırada her bir sık iğnenin içerisine ikişer adet sık iğne örüyoruz. 6 olan sayımız 12'ye çıkartmış oluyoruz. Bir üst sırada bir örüyorum. Bir sonrakinde bir tane arttırıyorum. Bu işlemi 6 kez tekrar ediyorum. Toplamda 18 sık iğneye ulaşıyoruz. Bir üst sırada 1, 2 örüyoruz. Bir yanındakinde bir tane arttırıyoruz. Sıra sayımızı 24'e çıkartıyoruz. Şimdi 1, 2, 3 örüyorum. Bir sonrakinde bir tane arttırıyorum. 6 kez tekrar edip sıra sayımı 30'a çıkartıyorum. Son arttırma sıramda 1, 2, 3, 4 sık iğne örüp bir sonrakinde bir arttırma yapıyorum. 6 kez tekrar edip 36 sık iğneye ulaşıyoruz. Şimdi 7 sıra boyunca sayımızı değiştirmeden örüyor olacağız. Sonrasında küçük sihirli bir dokunuş ekleyeceğiz. Evet, şimdi kafanın bu sırasında biraz durmanızı istiyorum. Burası videonun en kritik noktalarından bir tanesi. İçeriye küçük sihirli dokunuş ekleyeceğim. Şöyle bakalım hemen buraya. Neden böyle bir hazırlık yaptığımı da videonun sonunda gördüğünüzde çok şaşıracaksınız. Sakın şu aşamayı atlamayın. Çünkü bu kapibarayı diğerlerinden ayıracak olan sırlardan bir tanesi de burada saklı. Hemen şu noktadayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi azaltma yapıyorum arka arkaya. Ön ilmeğinden alıyorum, arka ilmeğinden alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sık iğne örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bir üst sıraya geçelim. Sık iğnelerle başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Şimdi burada bir tane azaltıyorum. Ön ilmekten bir tane de arka ilmekten aldım yanındakinden. Bir azaltma, bir tane sık iğne, tekrar bir azaltma. Sık iğnelerle devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi bu sırada elimizde 28 tane sık iğnemiz oluştu. Bakın bu şekilde azaltmalarımızı takip ederek kafa formunu oluşturuyoruz. Devam edelim. Bir üst sıradayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi azaltmalar yapacağım arka arkaya. 1, 2, 3 ve 4. Sık iğnelerle devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 24 sık iğnemiz oldu. Şimdi 5 sıra boyunca düz devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi eksiltmeler yaptıkça o meşhur sakin bakışlı kapibaranın suratını ortaya çıkarmaya başladık. Şöyle bakalım bir. Dikişsiz yapmanın en büyük avantajı hem çok sağlam olacak hem de formu daha doğal durması sağlanmış olacak. Şimdi 5 sırayı ilmek sayısını değiştirmeden örelim. Şimdi göbek kısmıyla devam edelim. İkinci sihirli dokunuşu da bu bölümde uygulayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane arttırma yapıyoruz burada. Sayıları mutlaka takip edin. 6 ördüm, bir arttırdım. Şimdi 1 örüyorum, bir tane arttırıyorum. Bu işlemi 2 kez daha tekrar edeceğim. 1, 2 örüyorum, bir tane arttırıyorum. 1, 2 örüyorum, bir tane arttırıyorum. Sık iğnelerle devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 28 sık iğneye ulaştık. Bir üst sıradayım. Sık iğnelerle başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Şimdi burada bir tane arttırma yapıyorum bir sonraki ilmekte. 1, 2 sık iğne örüyorum. Bir tane daha arttırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 tane sık iğne örüyorum. Şimdi sayımız 30 sık iğne oldu. Değiştirmeden 5 sıra örelim. Sonrasında dolum ve karakterin çıt çıt ses çıkarmasını sağlayan aparatın nasıl yerleştirildiğini göstereceğim. Görüntümüz bu şekilde. Şimdi dolumunu yapıp aparatı yerleştirelim. Kafa kısmını doldurarak aşağıya doğru geliyoruz. Güzel, boşluk bırakmadan bir dolum yapalım. Kafa dolumunu doğru sıklıkta yapmazsanız yerleştireceğimiz aparat kafaya doğru kayacak. Dolumu dikkatli yapalım. Nereye kadar dolduracağız? Boyun kısmına kadar dolduracağız. Bakın, başlangıç yaptığımız yer kafası. Formunu veriyoruz. Şimdi mesela bunlar fazla, alıyorum. Ve güzel yerleştirdiğimden emin oluyorum. Şöyle parmağımın ucuyla hafif bir boşluk açıyorum aparatı yerleştirmek için. Çıt çıt aparatımı alıyorum. Şöyle o açmış olduğum boşluğa yerleştiriyorum. Bakın, yerleştirirken çıt çıtınızı bu tarafa değil, yönüne çok dikkat edin. Önden çıtlatacağınız şekilde yerleştirin. Elyafların arasına ucunu yerleştirdikten sonra arkasını, önünü, sağını, solunu ölçüsü aynı olacak şekilde doldurun. Dolumunuz ne çok gevşek ne de çok sıkı olmalı. Sesi duymalısınız aparatta. Şimdi kapamaya geçeceğiz. Hem örüp hem elyaf doldurarak ilerlemeyi unutmayın. Burada birbirini takip eden sıraları öreceğimiz için sayılarını vereceğim size. 3 öreceğim, 1 azaltacağım, 2 öreceğim, 1 azaltacağım, 1 örüp 1 azalt ve sonunda da 6 azaltmayla bitireceğiz. Bacaklarda çok güzel bir teknik işlemesi yapacağım. Hemen örüp bacaklarla devam edelim. Şimdi bakın, dikişsiz örümle kafadan vücuda ve göbek kısmından bitişe ilerleyen formumuzu vermiş olduk. Bacakları nereye yerleştireceğiz? Bacakları yapmış olduğumuz 4 tane azaltma var. Bakın, tutuyorum parçayı. Azaltmamız buradan başlamış. 1, 2, 3, 4. 4 tane azaltma yapmıştık. Düz örmeden önce kafadan geldim. Azaltmalar yaptım ve bitişe ilerledim. Bitiş kısmını kendime doğru tutuyorum. Azaltmanın sonundaki ilmekten 1-2 sıra aşağıya iniyorum. 3. sırada tığımın kancasıyla bakın şu şekilde giriyorum. Buradan ilmek alarak öreceğim. Koyu kahverengi, acı kahverengi ipimi alıyorum. Şöyle bir ilmek çıkardım. Bunu kilitledim. Sıkıştırdım. Aynı yerden tekrar bir ilmek alıyorum. Ve tığımda 2 ilmeğim var. İkisini bir örüyorum. Burayı kullanacağım çünkü. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Bakın, orada oluşturduğumuz ilmeği alıyor. İlmeğin içerisinden tığımın kancasıyla ilmek alıyorum. 1, 2 seferde örüyorum. Üçlü trabzanı tamamlamıyorum. Tığımda biriktiriyorum. Tığımın başına doluyorum. Alıyorum, bir tane örüyorum. İkisini bir örüyorum. Tığımda bekletiyorum. 3 oldu. 4, 5, 6 ve 7. Şöyle parmağımla bastırıyorum. Dışarıya gönderiyorum. Hepsini çekiyorum. Kapatıyorum ve bir tane daha zincir çekiyorum. Bitirmiş oluyorum. Bunu isterseniz elinizde örüp sonradan da dikebilirsiniz ama üzerinde ördüğümüzde duruşu daha farklı oluyor. İğne yardımıyla nereden sabitleyeceğimizi göstereceğim. Şimdi bir ipimin ucu burada. Bununla birleştireceğim. 1-2 sıra çıkıyorum. Bakın, burası azaltma. Ölçü aldığımız yer. Bir yana geçiyorum. Bir yandan iğnemi şöyle geçiriyorum. Ve geliyorum. Burada oluşan bir tane halka var. Onun içinden geçiriyorum. Bu işlemi şöyle geriye doğru tekrar ediyorum. Sağlamlaştıracağım. Şimdi iğnemi diğer uca doğru ilerletiyorum. İkisini bir düğümleyip sabitleyip saklıyorum. Bakın, şimdi bacağımızın bir tanesi oluştu. Şimdi aynısını diğer tarafa uyguluyorum. Şimdi arka bacaklarla devam edelim. Nereden yapacağız? Hemen bakın, bu başlamış olduğumuz, buradan saydık, başladık, yukarıya doğru birleştirdik. Alttaki ilmekten sayıyorum. 2, 4, 6, 8. Şimdi burası bizim üst noktamız olacak. 2 sırada aşağıya iniyorum. Tığımın kancasıyla ilmek alıp yukarıya birleşeceğim. 1, 2, 3. Hemen 7 tane dolduralım.
Parmağımın ucuyla dışarıya kıvırıyorum. 7 tane oluşturduk. Bir tane de tığımız da var, 8. Kapatıyoruz. Nereye sabitleyeceğiz onu göstereceğim. Şimdi ön bacakları yaparken çapraz birleştirdik. Arka bacaklarda olduğum yerden 2 sıra yukarıya sayıyorum. Bakın geldiği yerden şu ilmeğimi alıp sağdan sola doğru ilerlettim ve sabitliyorum. Şimdi aynısından bir tane daha yapalım ve burun ağız kısmıyla yüz işlemesiyle devam edelim. Şimdi ağız için zincir çekerek devam ediyorum. İpimi kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geriye dönüyoruz. Zincirimi hafif yan çeviriyorum. İlk kesik çizgiden alarak sık iğne yapıyorum. Aynı yere 1, 2 ve 3 tane sık iğne örüyoruz. Bir sonraki kesik çizgiden bir sık iğne, bir yanına ikinci sık iğne, son kesik çizgiye de 1, 2, 3 tane sık iğne örüyoruz. Zincirin diğer tarafından devam ediyorum. 1 ve 2 sık iğne. 10 tane sık iğnemiz var elimizde. Şimdi bu yapmış olduğumuz 3 sık iğnenin üzerine ikişer tane sık iğne örüyoruz. Birinci arttırma, ikinci arttırma, üçüncü arttırma. Yanındakine bir sık iğne, bir sonrakine bir sık iğne. Yine 3 sık iğnenin üzerine geldim. Birinci arttırma, ikinci arttırma ve üçüncü arttırma. 1, 2 sık iğne örüyorum ve burada bitirmiş oluyoruz parçamızı. Şimdi tığımda ilmeğim var. Bakın şu şekilde kesiyorum. Uzun keselim. Dikiş yapacağız. Tığımdaki ilmeği çıkarıyorum. Şimdi bir sonraki değil, bakın şu ilk ilmeğimizde o değil, onun yanındakine şöyle önden arkaya doğru iğnemle giriyorum, çekiyorum. Geldiğim ilmeğin önünden arkaya doğru ipimi gönderiyorum. Pürüzsüz bir bitiriş yapmış olacağız. Bakın zincir birbirini devam edecek. Arkasını çeviriyorum ve sabitliyorum ipim kaymaması için. Dikişime ondan sonra başlayacağım. Sabitleyerek devam edeceğiz. Sayıyorum kafadan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra. 6 sırayı yukarıda bırakacağım. Şöyle zincirin düz durmasına dikkat edin. 2, 4, 6. 6 sıra boyunca da konumlandırmış oluyoruz. Şimdi bir kafadan bir kahverengi parçamızdan alarak tüm etrafını dikelim. Bakın dikişi de tamamladım. Vermiş olduğum yöntemle zincir başlangıcını yaparsanız bu şekilde deliksiz parça elde etmiş olursunuz. Şimdi gözleri işleyelim. Siyah renkli tek kat bir ip alıyorum. İnce bir ip kullanabilirsiniz. Şimdi nereden yapacağız? Şuradan sayıyorum. 2, 4, 5. Şöyle belirleyelim. Aralık 5 olacak. Burnu diktiğimiz sıranın 2 sıra aşağısı olacak bakın. Oradan iğnemle geliyorum. Ve kafanın arkasına doğru 1-2 sıra boyunca iğne ardı yapıyorum. Kaç kez yapacağız? 1 yaptık. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Diğer taraftan çıkalım. Yine aynı sırada sayıyorum. 2, 4, 5. 2 sık iğne boyunca çalışıyorum. Şimdi burun kısmını yapalım. Başlangıç noktasından geliyorum. Bir tane sık iğne kadar boşluk bırakacak şekilde tekrar başlangıç noktasından geliyorum. İğne ardı yapıyorum. Kaç tane? 1, 2, 3, 4 ve bu da 5. Aynı noktadan çıkartıyorum. Bu kez şöyle çapraz yapacağız. 2 sıra boyunca 1, 2, 3, 4, 5. Yoğun çalışıyoruz kaymaması, formunun bozulmaması için. Aynı işlemi diğer tarafa da çapraz yapalım. Tamamlamış olduk. Şimdi kulakları yapalım. Sevdiğim yöntemlerden biriyle devam edeceğiz. Kafa üzerinde öreceğiz. Şimdi hizalamayı nasıl yapacağız? Ölçüyü nasıl alacağız? Gözün 2 sıra üzerinden şu arka tarafa yakın olan bitişte 2 sıra üzeri, 2 sıra arkaya doğru ilerletiyorum. Tığımla buradan ilmeğimi alacağım. Kulağı 2 sıra boyunca çalışacağız. O yüzden tığımı bir sıra daha yukarıya gönderiyorum. İlmeğimi buradan alacağım. Şöyle ucunu tutuyorum. Şöyle bir kilitliyorum. Şuradaki ilmeği kullanacağız. Bir tane zincir çekelim. Sıkıştırıyorum. Elimle tutuyorum.
ip alıyorum ve burada oluşturduğumuz halkadan örmeye başlıyorum. Tığımda 3 ilmeğim var. Hepsini örüyorum. Tığımın başına doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. İkisini bir örüyorum, ikisini bir. Bir tane yaptık. İkinci ve üçüncü. Şimdi tığımın başına doluyorum. Bir tane de tekrar üçünü bir çekiyorum. Tekli trabzan yapıyorum ve ipimi zincir çekip kesiyorum. İplerimin ucunu düğümleyip sabitliyorum ve saklıyorum. Bakın böyle sıkıştırdığımız zaman kendiliğinden formunu alıyor. Bakın tekrar şöyle açalım. Sıkıştırınca gördünüz mü? Ve aynı kulaktan aynı yöntemle ölçerek diğer tarafa da yapalım. Ve işte dikişsiz kapibaramız tüm sevimliliğiyle hazır. Kirpik detayları ekledim. Minik bir de kuyruk detayı ekledim ama bir eksiğimiz var. Kapibara denince akla gelen o meşhur aksesuar nerede? İşte burada. Gördüğünüz gibi ne dikiş var ne de düşüyor. Üstelik sadece bu kafa aksesuarı değil. Bu tatlış için muazzam bir aksesuar koleksiyonu hazırladım. Bir sonraki videoda da hem mıknatıs sisteminin sırlarını anlatacağım hem de kapibaramıza özel portakal yan çantayı ve sırt çantalarını öreceğiz. Sürpriz meyveler de öreceğiz tabii ki. Siz de kapibaranızı bir moda ikonuna dönüştürmek istiyorsanız şimdiden örüp hazırlayın derim. Bir sonraki videoda aksesuar festivalinde buluşalım. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.